Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir ürünü inceleyeceğiz. Kendi kullanmış olduğum Zeocam Filter Roller ikinci jenerasyon modeli. Filter rollerlar genellikle SAM sisteminde suyun iniş kısmına takılmakta ve akvaryumda oluşan kaba tortuların yani suyun içindeki istenmeyen partiküllerin otomatik olarak uzaklaştırılmasına yaramakta. Yani sürekli filtre temizliği ile uğraşmak yerine bu tip cihazlar sizin yerinize bu işi halletmiş oluyor. Benim bu cihazı tercih etmemin sebebi gerçekten vaat ettiği görevi yerine getirmesi ve tamamen Türkler tarafından üretiliyor olması. Yani araştırma ve geliştirmesi tamamen Türklere ait ve birinci jenerasyonunda edinmiş olan deneyimlerle ikinci jenerasyonda karşımıza geliyorlar. Türkler tarafından deniz akvaryumlarına bu tip ürünler üretilmesi gerçekten takdir edilesi bir şey. Benim de zaten tercih etmemdeki önemli sebeplerden bir tanesi hem tasarımı gerçekten normal filter rollerlara göre kompakt bir yapıda, dar, enlemesine istenilen boyutta ve sampa çok rahat bir şekilde sığabiliyor ve görevini çok güzel bir şekilde yerine getiriyor. Zaten videonun sonunda akvaryumdan ayrıştırdığı kiri size göstereceğim. Orada da zaten görmüş olursunuz. Mevcutta filter rollerlar sizin yerinize akvaryum suyunun temizlenmesine yaramakta. Siz filtre temizliğiyle hiçbir şekilde uğraşmamış oluyorsunuz. Üzerindeki zaten rollerda yaklaşık bir akvaryumunuzun hacmine, kirlilik durumuna göre 2-3 ay gidebilmekte. Bu daha da kısabilir, daha da artabilir. Tamamen akvaryumunuzun kondisyonuyla alakalı bir durum. Mevcutta ihtiyacınız olan tüm parçalar ürünle zaten monte halde gelmiş oluyor. İstediğiniz zaman çok kolay bir şekilde demonte yapabiliyorsunuz. Asmak istediğiniz yere asabiliyorsunuz sampınızda. Tasarımı zaten bu şekilde gördüğünüz gibi. Roller'ın en güzel özelliklerinden bir tanesi elektronik seviye şamandırası. Bu şamandıra sayesinde otomatikman filtre tıkandığında cihaz devreye giriyor ve rulanın dönmesi sağlanıyor. Böylece filtreler sürekli olarak aktif halde çalışıyor ve akvaryumunuzun suyu sürekli olarak temizlenme eğiliminde oluyor. Mevcutta diğer güzel özelliklerinden bir tanesi de şu görmüş olduğunuz petekli dizayn. Roller'ın içinde su dolduğunda şu görmüş olduğunuz petek yapısı nedeniyle su roller'dan eşit bir şekilde sampa doğru dökülüyor. Ve bu nedenle bütün filtreden eşit bir şekilde yararlanmış oluyorsunuz. Yani şuradaki su buraya basınçla baskı yaptığında su sadece bir yerden dökülmektense bütün gözeneklerden eşit bir şekilde dağılarak sampa oradan da akvaryumunuza geri dönüş sağlamış oluyor. Gerçekten çok büyük bir kirlilik ayrıştırıyor. Şimdi bu filter roller'ın diğer önemli özelliğinden bir tanesi de tamamen gizli şekilde yapılmış motoru. Herhangi bir şekilde görüntü kirliliği yaratmıyor. Özellikle yurt dışında üretilen rollerlara baktığınızda motorlar genelde şu yan taraftan çıkıntılı halde ayrı bir parça olarak durur. O motor şuradaki ruloyu döndürür. Ama burada çok akıllıca yöntemle bu motor buradaki rulonun içine entegre edilmiş ve sadece bir tane kabloluk görüyorsunuz. Mevcutta bu motor gayet güçlü. 30 kilograma kadar ağırlık çekebiliyor. Yani bu filtremi çeker mi, döndürür mü, herhangi bir şekilde zamanla gücü gider mi gibi düşünceye kapılmanıza gerek yok. Fazlasıyla yetecektir. Zeocam filtresinin ruloları da akvaryum için gayet uyumlu. Biyo uyum sertifikası mevcut. Yani akvaryum içerisine herhangi bir şekilde salınım yapan özellikli bir madde değil. Bu filtre görmüş olduğunuz gibi gözenekleri mikron boyutlarında suyun buradan filtrelenmesi sağlanıyor. Şimdi Zeocam Filter Roller'ın ikinci jenerasyonu ile gelen diğer özellikleri şunlar. Filtre değişimi artık çok kolay. Zaten onu videoda anlatacağım. Nasıl sökülüyor, filtre değişimi nasıl yapılıyor. Şuradaki iki tane vidayı çeviriyorsunuz.
direkt içerisinden de çekerek kaldırıyorsunuz. Onun detaylarını göstereceğim. İkinci jenerasyonla motora cırt sistemi getirilmiş. Şöyle gördüğünüz gibi, yani filtrenin şuraya tutturulması, kaymaması sağlanıyor. Bu cırt sistemi onun tutmasını sağlıyor. Bir de çok yönlü boru tasarımı mevcut. Yani akvaryumunuza yukarıdan inen su, şurada gördüğünüz gibi, bakın, bu boru vasıtasıyla filter roller'ın içerisine doluyor. Buradan herhangi bir şekilde su zaten sızmıyor. Su sadece şu alt taraftan ve şu aralardan gelebiliyor. Filtre bu suyu ayrıştıra burada dolmasına sebep oluyor. Şimdi bu borulamayı isterseniz bu tarafta kullanabilirsiniz ya da buradan söküp isterseniz de bu tarafta kullanabilirsiniz. Bu da gerçekten kullanıcılara sağlanmış bir esneklik, güzel bir başarı. Şurada tahliye vanası mevcut. Eğer buradan filtre roller'a giren suyun direkt çıkış yapmasını istiyorsanız buradan direkt bu vanayı açarak suyun tahliye olmasını, filtrelerden çok minimum miktarda geçmesini sağlayabilirsiniz. Özellikle diyotom bekleyen akvaryumlarda diyotom gerçekleşene kadar bu filtre roller'ın, şu tahliye vanasının açılması sizin için büyük bir artı olacaktır. Vana kapalı olduğu zaman gerçekten inanılmaz bir su filtrelemesi sağladığı için diyotom süreciniz bir tık daha uzayabilir. Zaten eğer bu vana kapalı olduğunda kullanmış olduğunuz bakteriler ve benzeri şeylerin suyun içerisindeki oluşturduğu sarılık zamanla bu filtreye yapıştığını göreceksiniz. Bu da bu diyotomun uzamasını sağlayacak. Buna dikkat edebilirsiniz. Boyutları küçültülmüş. Birinci jenerasyona göre diğer bir artısı da zaten bu. Yani özetle şunu söyleyeyim. Hem kullanım kolaylığı hem de güvenlik açısından gayet başarılı bir işe imza atılmış. Akvaryumunuza isterseniz askı aparatı vasıtasıyla bu taraftan sampınıza ya da bu taraftan asabiliyorsunuz. Direkt askı halde duruyor. Su da otomatikman sampınıza düşmüş oluyor. Ya da yükseltme kitleri mevcut. Yükseltme kitini alarak bunu asmadan da sampınızın içerisine, yükseltme kitine koyabilirsiniz. Zaten şurada gördüğünüz gibi, bakın, water level diye bir ibare mevcut. Sampınıza yukarıdaki borudan inen suyun şu seviyede, samp suyunun burada olmasına dikkat edin. Zaten su o su seviyesinde inecek. Su burada hapsolacak ve zamanla buradan yükselerek şu filtrelerden tekrar sampın içerisine iniş yapması sağlanacak. Zaten amacı da bu ürünün bu. Herhangi bir şekilde sızdırma vesaire başka bir şey yapmıyor. Yani bundan emin olabilirsiniz. Ben aktif bir şekilde kullanıyorum ve gayet memnunum ve ürün çok sessiz. Şimdi boyutları da mevcutta 10'luk model. Şu an bu 15'lik model. Eğer 10'luk model, 15'lik model ve 20'lik model diye gördüğünüzde şu şekilde anlayın. 15'lik model filtre 15 santim demek. 20'lik model filtre 20 santim demek. 10'luk modelde filtre 10 santim demek. Tek farkı bu. Yani ürün herhangi bir şekilde yandan bakıldığında şu şekilde ölçü değişmiyor. Üçünde de bu ölçü aynı. Sadece uzunlamasına filtrenin boyutu değiştiği için ürünün hem iç haznesi genişlemiş oluyor hem de filtre genişlemiş oluyor. 10, 15 ve 20'nin arasındaki temel fark zaten bu. Bu Zeochem 10'luk model için şu şekilde söyleyebilirim. Boyut olarak 17 santime, 13 santim ve 41 santim oluyor. Yani 17 mevcutta gördüğünüz gibi şurası, 13 santim burası, 45'te zaten direkt şöyle yukarısı oluyor. Bu 13 ve 45 sabit. Şu görmüş olduğunuz 17 santim değişiyor. 15'lik modelde burası 17. Örnek veriyorum, 20'lik modelde burası 22
gibi düşünebilirsiniz. 10'luk modelde de burası 12, 13 gibi düşünebilirsiniz. Sadece filtrenin boyutu değiştiği için yatayda bir uzama meydana geliyor. Onun haricinde bence günümüzde sığamayacağı sump mevcut değil. Şimdi üründe bir hızlıca ayrıştırma yapalım. Sonra bir çalıştıralım. Bakalım mantık ne? Bu rollerlar nasıl çalışıyor? Bunu da görmüş oluruz. Zeoken Filter Roller'ın çalışma mantığını, özelliklerini zaten anlattık. Bir de nasıl monte oluyor, demonte oluyor bunları anlatalım. Bu filtreler nasıl sökülüyor, temizleme işleminde ne yapmamız gerekiyor, nasıl ilerlememiz gerekiyor bunları anlatalım. Mevcutta gördüğünüz gibi bakın ana filtre, temizlemeyi sağlayan filtre bu. Şunu şu şekilde, bu zaten yuvaları mevcut. Hiçbir şekilde vidalı vesaire değil. Bunu buradan bu şekilde tutup çektiğinizde bakın gördüğünüz gibi filtre ayrışmış oluyor. Filtreniz bitti diyelim. Şu bitti diyelim. Bunu direkt şu hazneleri buradan ayrıştırıyorsunuz. Gördüğünüz gibi otomatikman şu şekilde aşağıya indiriyorsunuz. Şimdi motor kısmına gelelim. Motor kısmı da şöyle. Bakın gayet kompakt. Hatta şunu şöyle döndüreyim. Motor kısmını sökmeyi görelim. Şu şekilde motoru da buradan ayrıştırıyorsunuz. Bunun tasarımı zaten yuvalı. Bayağı da ağır bir şey. Şu yuvalara zaten gördüğünüz gibi oturuyor. Bunu yanlış sokma imkanınız zaten mevcut değil. Bakın örnek veriyorum, böyle sokmaya çalışıyorum, girmiyor. Yani yanlış sokamazsınız. Direkt deniyorum ama girmiyor. Zaten yuvası var. Yuvasına oturduğunda bakın şöyle otomatikman tık diye buraya oturuyor. Ve burada kilitleniyor. Dönme gibi bir imkanı mevcut değil. Şimdi bu bitti diyelim. Zaten bu cırt cırtlı bir yapıda otomatikman bunu buradan aşağıya indiriyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi. Motor bu. Yani bunu sökmeniz aslında pek bir gerek yok. Şimdi rollerınız bitti. Temizlemeye ihtiyacınız var. Hemen 5 dakika bile sürmeden çıkartıp yenisini takabiliyorsunuz. Yenisini takmak için de zaten bunun burada yuvaları mevcuttu. Şu yanda görmüş olduğunuz gibi. Bakın şu. Şunu söküyoruz. Gördüğünüz gibi vida da bayağı uzun. Sağlam tutsun diye. Bu tarafını açtınız. Gördüğünüz gibi. Bakın çekmeye çalıştığınızda hafif bir boşluk meydana geldi. Aynısının bir de karşısında mevcut. Bakın şu tahliye vanasının olduğu yer. Bakın döndürdüm ve çıkartmak istediğimde gelmiyor. Çıkana kadar çeviriyorum. Tamam, şimdi boşluk meydana geldi. Şimdi buradaki mantık şu. Bakın boşluğumuzu yarattık. Bakın şu şekilde çıkarttığınızda direkt bu filtreyi aşağıya baskı yapan parça elinize gelmiş oluyor. Yani bu parça şu şekilde aşağıdaki filtreye baskı yapıyor. Filtrenizi değiştirmek istediğinizde de otomatikman artık yapmanız gereken tek şey var. O da filtreyi buradan almak. Aldınız, aslında bu kadar basit. Gördüğünüz gibi. Cihaz böyle. Bakın su şuradaki peteklerden ayrışıyor. Başka hiçbir şekilde kaçma imkanı yok. Yani şuradaki şeffaf
plaka ile kırmızı plaka arasından su aşağıya tahliye oluyor. Gördüğünüz gibi aşağıya tahliye oluyor. Aynı şekilde bu tarafı için de geçerli. Tam en altında da en alt tarafında bir boşluk mevcut. Oradan da aşağıya, yani 3 yönlü bir filtreleme mevcut. Birincisi bu aralardan akıyor. Şöyle aşağıya doğru akıyor. Diğeri şu şekilde aşağıya akıyor. Ve üçüncüsü de roller'ın altında şu şekilde buradan akıyor. Yani ürün aslında bu. Su da dolduktan sonra şuradaki şamandıra, bakın gördüğünüz gibi bu şamandıra, su şu seviyeye geldiğinde şamandıra otomatikman yukarıya çıkıyor. Yukarıya çıktıktan sonra da bu motor dönüyor. Buradaki filtreyi alıyor. Eğer oldu da şamandıranız işlevini yitirdi, bozuldu. Teknolojik alet sonuçta. O zaman endişelenecek hiçbir şey yok. Eğer öyle bir durumda bakın şamandıradan bir tık daha yukarıda tahliye yeri var. Su buradan direkt sampınıza tahliye oluyor. Yani herhangi bir şekilde sampınızdan başka bir yere taşma gibi bir imkanı mevcut değil. Gayet kullanımı basit bir ürün. Kontrolcüsü de şu şekilde gördüğünüz gibi çalıştığı zaman ışığı yanıyor. Burada zaten roller, float ve power diye 3 girişli bir kontrolcüsü mevcut. Bu kontrolcülerde de gördüğünüz gibi float dediği kısım taşıma, yani bizim şamandıramız. Şamandıraya takıyorsunuz. Roller denilen yere motorumuzu takıyoruz. Rollerımızı, yani float, roller, bu da power adaptörle çalışıyor. Şimdi bunu bir enerji verelim. Bakalım, görelim. Sonra filtresini takalım, döndürelim. Nasıl oluyor, olmuyor? Hep beraber gözlemleyelim. Evet, gücü verdik. Dediğim gibi şuradaki şamandıramızı float kısmına, yani taşma kısmına taktık. Roller'ı da roller'ımıza taktık. Gücümüzü de power'a taktık. Zaten kırmızı olarak yandı. Manuel olarak kontrol etmek istediğinizde şuradaki ortadaki tuşa bastığınızda otomatikman motor dönecek. Bakın. Gördüğünüz gibi motor dönüyor. Roller sarmaya başlıyor. Su şamandıraya kadar yükseldiğinde, yani filtre doluyor. Şamandıra seviyesine kadar dolduğunda bakın şimdi şöyle otomatikman şamandıra, parmağımı su olarak düşünün. Şamandırayı tetiklediğimde bakın gördüğünüz gibi roller ve float kısmı yanıyor. Yani su şamandıraya geldiğinde otomatikman şu şekilde bakın gördüğünüz gibi su doldu. Roller dönmeye başladı. Bu gerçekten çok hızlı ve sessiz bir şekilde oluyor. Yani su geldi. Bu bir kere bu şekilde ses çıkartıp otomatikman su seviyesi düşüyor. Yani uzun dönüyor olduğunu hiç düşünmeyin. Duymuyorsunuz bile. Su geldi, yükseldi. Bir kere döndü, bıraktı. Zaten filtrenin çok az dönmesi, yukarıdan yeni temiz filtre kağıdı geldiği için ve filtre yön değiştirdiği için su seviyesi otomatikman, örnek veriyorum, şuradayken tetikleme bir kere yapıldığında buradan şuraya iniyor.
Yani arada şu kadarlık bir pay oluyor sürekli olarak. Yani su sürekli olarak aslında roller'ın içerisinde şu seviyelerde. Bu seviyelerin arasında yükseliyor, alçalıyor, yükseliyor, alçalıyor. Bu şamandıra döndükçe buraya geliyor. Yükseliyor, şamandıra döndükçe buraya geliyor. Çalışma mantığı aslında bu. Şimdi direkt filtreleri takalım tekrar. Hızlıca monte edelim. Hep beraber. Şöyle hatta ayarlayalım. Şimdi filtremizi takalım. Nasıl takılıyor bir de onu görelim. Şimdi yeni filtreyi aldıktan sonra şu şekilde kapaklarını takıyorsunuz. Filtrenizi şuradan geçiriyorsunuz. Şöyle biraz pay vererek bırakıyorsunuz. Sonrasında bizim sıkıştırma aparatımız mevcuttu. Sıkıştırma aparatını da şöyle direkt yukarıdan bastırıyorsunuz. Bakın zaten gördüğünüz gibi geliyor. Şurada kendi şeyinize göre ayarlarsanız yukarıya doğru. Bunu ayarladınız diyelim. Şu şekilde ayarladınız. Bakın cırt cırda tutturduğunuzda zaten otomatikman bu taraf hazır hale gelmiş oluyor. Şimdi yapmamız gereken tek şey bizim diğer filtremizi de otomatikman buraya koymak. Bakın bunu buraya koydunuz diyelim. Şu şekilde koydunuz. Bunu kendi elinizle çevirip boşluğunu da alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi boşluğunu aldınız. Sonra yapacağınız şey oturttuğunuz sıkıştırma aparatını buraya tekrar vidasıyla sağlam bir şekilde oturtmak. Bakın gördüğünüz gibi. Yani bunları detaylı anlatmaya çalışıyorum. Kullanacak ve alacak arkadaşlar neyin nasıl yapıldığını bilsin. Yani 3 dakika 5 dakikada da anlatıp geçebilirim. Ama öyle yapmak istemiyorum. Tamamen detaylı paylaşmak istiyorum ki alan arkadaşlar çok iyi bir şekilde bundan yararlansın. Temel mantığım benim bu. Bakın sıkıştırdınız. Çok güzel bir şekilde oturdu. Sonra şu aradaki boşluk alacaksınız. Yani payı alacaksınız. Bakın motor zaten şimdi bastığımda otomatikman dönecek. Bakın sarmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi. Artık çok gergin bir şekilde bu filtre sarılmış oldu. Yani bakın. Bütün petekler filtre ile kapandı ve içerisi gergin bir şekilde duruyor. Yani su buradaki gerginlikte sürekli şu peteklerden süzülerek artık aşağıya düşecek. Gördüğünüz gibi. Su geldi. Doldu. Şu karşıdaki şamandıraya kadar geldi. Şamandıraya geldiğinde otomatikman şu şekilde bir kere kendisini tetikleyecek. Roller dönecek. Bakın. Şuradaki otomatikman dönüyor gördüğünüz gibi. Bu döndükçe yukarıdan temiz filtre geliyor. Kirli filtre otomatikman yukarıya sarılmış oluyor. Şimdi şu şekildeki vidalarda içteki haznenin sıkı bir şekilde oturmasını sağlıyor. Ayrıca herhangi bir şekilde buradan çok basınçlı su akarsa bunlara da çarparak birazcık daha onun sönümlenmesi sağlanabiliyor. Temel olarak filtre roller bu. Şimdi kendi akvaryumumdaki temizlediğinde çıkardığı kirli filtreyi de bir görün. Yani kararı siz verin. Bu ürünü almak isteyen arkadaşlar da direkt Mavi Tutku Akvaryum'la iletişime geçebilirler. Ya da internet sitelerinden araştırabilirler. Kendilerinin geliştirdiği bir ürün. Türkiye'de üretilmiş ürünlere birazcık daha sahip çıkmamız gerekiyor. Ve problemsiz, sorunsuz
çalışan, benim de sürekli olarak kullandığım bir ürün. Bu yüzden öneriyorum. Eğer kullanmıyor olsam zaten önermezdim. Ama alternatif olarak zaten ülkemizde çok fazla seçenek yok. Bu yoklukta bu şekilde bir ürünün Türkiye'de üretilip hem Türk kullanıcılarına hem de dünyadaki diğer kullanıcılara ihracat yapılması gerçekten birazcık da gurur verici. O yüzden kendilerini tebrik ediyorum. Bunun yanında farklı farklı çalışmaları da var. Kendileriyle iletişime geçerek otomatikman bilgi alabilirsiniz. Şimdi kendi akvaryumumdaki roller'ın direkt nasıl temizleme yaptığını da göstereyim. Videomuzu sonlandıralım. Böylelikle filtre roller'ın nasıl çalıştığını da zaten anlamış olursunuz. Evet, gördüğünüz gibi zaten ürün gerçekten de kompakt demiştik. Roller bu şekilde yer kaplıyor. Bendeki 10'luk model. Sampım da yaklaşık bir 40 santimlik ölçüde. Hem roller'ım hem de skimmer'ım çok rahat bir şekilde sığdı. Şu şekilde de zaten göstermiştim. Askı aparatı mevcut. Askı aparatı ile koyuyorsunuz. Gördüğünüz gibi bakın, su seviyesi bahsettiğim gibi zaten belirli bir seviyede her zaman oluyor. Bu otomatikman yukarıya çıktığında, şu şamandıra döndüğünde buradan kirli olan filtre yukarıya, temiz olan filtre aşağıya iniyor. Ve bu çok hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Yani duymuyorsunuz bile. Yaklaşık benim akvaryumum kurulalı 4 ay gibi bir süre oluyor. Bu 4 ayın 2 ayı balıksızdı. Bu süre zarfında, yani 2 aylık kullanımda bile 10'luk roller'ım bitmedi. Ve bakın, kirli ile temiz arasındaki fark bu. Kararı siz verin. Gerçekten inanılmaz bir filtreleme gerçekleştiriyor. Yani tüm filtre roller'ların esas amacı bu. Kompaktlığı, ülkemizde üretiliyor olması bu ürünün tercih sebeplerinden bir tanesi. İsteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Genel olarak bütün roller'ın detayını anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Alıp kullanacak arkadaşların da tamamen memnun olacağından eminim. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.